Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, keyifler yerinde, bayram yaşıyoruz ama kripto paralarda düşüşler devam ediyor mu? Yoksa bir pazar düzeltmesi miyiz? Artık haftalık kapanışa saatler kala piyasanın durumu hangi yönde ilerliyor ya da ilerleyecek, bunlara bakacağız güzel kardeşlerim. Bu arada herkesin Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını diliyorum. Sağlık ve mutluluklar diliyorum güzel kardeşlerim. İnşallah nice bayramlara bu şekilde sağlıklı, mutlu ve huzurlu gireriz. Tabii ki yatırım aracı bakımından düşünürseniz biraz tabii ki yatırımlarımızda neler oldu, düşüşler, kayıplar ve zararlarımız olmuş durumda ama bunlar geçicidir kardeşlerim. Bu her zaman yaşanır. Eğer siz bir yatırımcıysanız, bu piyasada hem düşüşler hem çıkışlar olacaktır. Fakat hocam biz bir türlü çıkamıyoruz ve sürekli düşüyoruz diyenleri duyuyorum. Güzel kardeşlerim, piyasanın durumu belli, ortam belli. Yani bir şey anlatmamızın anlamı yok yani. Bildiğimiz şeyler hep enflasyondu, savaş ortamıydı, faiz kararlarının artışıydı derken bunların hepsini sizler biliyorsunuz zaten. Papağan gibi de bunları tekrarlamaya gerek yok. Bakalım piyasamızda neler oluyor? Bitcoin düşüşü devam edecek mi? Grafik yorumlarımızda bakacağız. Ethereum ne durumda? Altcoin'lerin bazıları hareketlenebiliyor mu? Ya da neler bekliyor altcoin'ler arkadaşlar? Şöyle bir analiz ve yorumlarımıza geçelim. Buyurun kardeşlerim. Efendim tekrar hoş geldiniz. An itibariyle altcoin'lerden para çıkışının olduğunu görüyoruz. 1.44'lük bir para çıkışı var. Total 2'de. Dominansa baktığımız zaman küçük bir yeşilliğimiz var. 0.12 seviyelerindeyiz ve 44.15 bandı seviyelerinde Bitcoin'in pazar hakimiyeti devam ediyor. Peki kendisi ne yapıyor Bitcoin'in arkadaşlar? Kendisi şu anda %1 civarında bir geri çekilmesi var. Yani saatlik grafikte EMA 50 günlük ortalamaların altına inmiş görünüyor. Yani dün gece saatlerinde bu ortalamayı aşağı yönlü kesmiş durumda arkadaşlar. Tabi devam edecek mi? Arkadaşlar şimdilik böyle aşırı şekilde düşecekmiş, kaçacakmış. Yani bu şekilde pozisyon yok grafikte. Yani her an bana göre bir yükseliş formasyonunun hazırlığı içinde. Peki hocam nasıl olacak bu iş? Bu iş şöyle olacak arkadaşlar. Bakınız 4 saatlik grafiğine baktığımızda ne var burada arkadaşlar? 4 saatlik grafiğimizde güzel bir formasyon gerçekleşmiş görünüyor. Peki şuradaki fincan kulp olayını eğer formasyon çalışır, olumsuz bir durum düşmez ise alıp başını yukarıya doğru gidecektir. Her zaman dediğimiz gibi ilk önce 22.500 dolar ardından yukarısı gelecektir diye düşünüyorum. Şu anda 21.344 dolar seviyelerinde hareket ediyor arkadaşlar. Küçük bir geri çekilmesi var. Bu da sizi panikletmesin diyoruz arkadaşlar. Çünkü RSI'ye baktığımızda hala 51'lerin üzerinde RSI'nin seyrettiğini görüyoruz. Hocam şuradan derin bir pozisyon alır mıyız? Alırız arkadaşlar. Ne alırız buradan? Bakınız 4 saatlik için. Hatta bıraktık 4 saatliğini, ben günlüğüne geçmek istiyorum. Şöyle bir günlük analizine bakalım arkadaşlar. Ne görüyoruz? 1, 2. Evet, bir Tobo formasyonunu burada görüyoruz arkadaşlar. Neydi Tobo formasyonunun özelliği arkadaşlar? Tobo formasyonu devam ederse yoluna buradaki derinliği yukarı yönlü atabilir şeklinde bir yorumumuz var arkadaşlar. Bu yorumda günlük bazda baktığımızda eğer buradaki formasyonu tamamlayıp dönerse arkadaşlar 24.000 doları gösteriyor. Derinlik atarsa, çalışırsa. Hocam zaten 21.000 dolardayız ve kırmızıdayız. Nasıl bir anda 24'e çıktı? Arkadaşlar bu günlük. Bu günlük. Bir saatte olacak iş değil bu iş. Yani günlük grafik, önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz arkadaşlar. Yani ben buna inanıyorum. Her gün düşüş nereye kadar? O biraz da bu işin inişin çıkışı olacaktır diye düşünüyorum kardeşlerim. Tabii ki bizler yatırımcıyız. Bizler orta ve uzun vade yatırımcısıyız. Çoğumuz alsat yapıyor güzel kardeşlerim.
Alsat yapanlar da ne yaptı? Bu aralar en büyük zararı onlar yaptı. Çünkü aradaki makas farklarını biliyorsunuz. Bir hissenin yani bir kağıdın ya da bir kriptonun alış satışı arasındaki makas farkları çok aşırı derecede borsadan borsaya değişiyor, değişkenlik gösteriyor. Onun için mümkün mertebe günlük alış satışlardan kaçınmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani aldığınız bir coin bekleyin. En az 1 ay bekleyin, 2 ay bekleyin, 3 ay bekleyin kardeşim. Yani hemen bir anda hatta şöyle bir kendinize portföy yapabilirsiniz. Haftalık, aylık ya da 6 aylık. Ben dersiniz bu 3 coin'e girdim. Ben bu coin'de 3 ay bekleyeceğim deyin. Bakalım karınız mı olacak, zararınız mı olacak? Bir de bir tane coin'de al sat yapın bakayım küçük bir parayla. Nereye gideceksiniz? Hangisi de karınız olacak? Deneyin ya. Deneme yanılma yöntemi. Küçük paralar. Şimdi aklıma bir şey geldi güzel kardeşlerim. Bakınız. Dün de bahsettim canlı yayında. Yatırımcı psikolojisi apayrı bir şey. Yatırım yapmak apayrı bir şey. Şimdi eğer biz çocuklarımıza bakınız evler, arabalar, arsalar alıp da onlara bırakacağımıza balık tutmayı öğretin arkadaşlar. Hocam nasıl olacak? Ya verin eline 100 lira. Çocuk gelmiştir 18-20 yaşına. Dolaşsın arkadaşım. Borsada dolaşsın. Kaybetsin o parayı. Tecrübe kazansın. Yatırımı anlasın. Bu bir servettir. Yatırım ileriye dönük bir servettir arkadaşlar. Siz zannediyor musunuz? Arkadaşlar yani böyle adam ev aldı, sattı, büyük köşeleri döndü, paraları kazandı. Yok abi yok. Bu işler o kadar kolay değil, o kadar düşünüldüğü kadar da basit değil. Ama senin sabrın varsa, orta ve uzun vade için yapacağın yatırım sana emeklilik olarak geri dönecektir. Bu illa kripto paralar için demiyorum. Bütün enstrümanlar için, borsada hisse senetleri için. Gittiniz bir tane borsa hissesi satın aldınız. Sağlam bir şirkete ortak olmuş oluyorsunuz. Bekleyin bir 5 sene. Zaten yaşınız 20-25. Bir 5 sene bekleyin bakalım nereye gidiyor o kağıt. İnanın altından çok çok fazla kazandırır. İnanın arsadan çok kazandırır. İnanın evden çok kazandırır. Yani ihtiyacınız olan eve alın. Bunu dün de dedim. Ama yatırım yapmak isterseniz illaki borsa diyorum arkadaşlar ben. Hani borsa kumardır diyenlere ben inanmıyorum. Arkadaşlar borsada tüyo var diyenlere inanmayın. Borsa kumardır diyenlere inanmayın. Biz ganyan bayi miyiz ya tüyo vereceğiz arkadaşlar ya? At yarışı mı oynuyoruz biz? Evet bunlar kumardır. Kumardır bunlar. Ama borsa böyle değildir arkadaşlar. Borsa apayrı bir dünya. Borsa bir yatırım yeridir. Evet güzel kardeşlerim. Bunu defalarca videolarımızda bahsettik. Eğer sen hadi kripto paralardan nefret ettin, zarar ettin, elinde tuttun daha da girmeyeceğim buraya dedin. Yatırımını borsaya yönlendir o zaman güzel kardeşim. Bizim biliyorsunuz bir kanalımız daha var. Borsa Relax kanalımız. Orada hisse analizleri yapıyoruz. Orada da istekleri yayınlıyoruz. Bakabilirsiniz güzel kardeşlerim. Güzel hisseler var. Güzel kağıtlar var. Yani herkesin böyle anlattığı kağıtlardan ziyade kenarda köşede kalmış piyasa defter değeri, fakası ucuz kağıtlar var. Evet. Yani sermayesi olan, borcu olmayan kağıtlar var. Bunları araştırın. Bakın arkadaşlar. İlla Bitcoin'de ben kripto para yatırımcısı olacağım diye bir kanun da yok, kural da yok. Ama bu piyasamız o piyasaya göre hem çok kazandırır hem de çok kaybettirir. Çünkü volatil piyasa burası. Burada kardeşlerim ne yapıyoruz? Burada sabrımız varsa burada bekliyoruz. Sabrımız yoksa burada bizi yutarlar. Evet. Evet güzel kardeşim. Şimdi Bitcoin'de durum bu dedik. Yani Bitcoin'de benim beklentim yukarı yönlü arkadaşlar. Benim beklentim yukarı yönlü. Kim ne derse desin. Düşer miyiz, düşmez miyiz? Ya mutlaka düşeceğiz. Düşenler olacaktır. Geri çekilmeler olacaktır. Yukarı dönüşler için geri çekilmeler şarttır piyasada. Ama bu sene anormal bir durum oldu. Hatta baktığımızda da kardeşlerim Bitcoin açgözlülük korku endeksinde de
inanılmaz hareketlilikler oluşuyor. Yani girenler var, çıkanlar var, piyasada değişiklikler var. Var da var arkadaşlar. Bunun için bizim doğru seçimi doğru zamanda yapmamız gerekir. Bu da ne zaman olur? Burada takip ettiğiniz yorumcu ve analizci kimse, arkadaşlar daldan dala atlamayın. Kafanız karışır. Bir tane yorumcuyu bilemediniz, 2 tane yorumcuyu izliyorsanız 10 tanesini birden izlemeyin. Piyasa yorumcu dolu. Evet. Piyasa yatırımın y'sini bilmeyen güzel kardeşlerimiz yorumculuk yapmaya başlamışlar. Analiz, grafik okuyabilirsin güzel kardeşim. Sen güzel grafik de okuyabilirsin ama senin tecrüben yok bu konuda. Sen yatırım yapmamışsın. Sen yatırımın ne derece kötü gittiğini yatırımcının bilmiyorsun. Onun için bir şey veremezsin bu kardeşlerine. Bir şey verebilmen için senin bu piyasada bir pişmen lazım. Bizim gibi biraz aksaçlı olman lazım. Bol bol kötek yemen lazım güzel kardeşim. Bilgilerini, tecrübelerini paylaşabilesin ondan sonra. Ki genç kardeşlerimiz de buralardan birazcık ne alsınlar? Feyiz alsınlar. Bizler bu konuda tecrübeliyiz, doğru. Yatırımcıyız, doğru. Yılların tecrübesi bize mevcut. Biz 30 yılın üzerinde yatırımcıyız. 8-9 yıla yakında kripto para yatırımcısıyız. Bu tecrübeden yararlanmak istemiyorsan artık karar zat halinizdendir güzel kardeşlerim. Biz hareketlerde mesela bir grafik analizi yapıyoruz değil mi? Ya hocam sen şimdi grafik analizi yapıyorsun da bir formasyon görüyorsun. Arkadaşlar 5 tane dün akşam 3 tane formasyonla yaptım canlı yayında hem de değil mi yani canlı yayında. Biz o formasyonları zaten burada görüyoruz, mumlardan okuyoruz onu. Tecrübe konuşuyor. Buradan bunu okuyor. Düşen trend mi? Tabo formasyonu mu? Obo formasyonu mu? Düşen takoz, yükselen formasyonu mu? Flama formasyonu mu? Libra formasyonu mu? İşte hatta Fibonacci düzeltmesini bile çekmiyoruz ki zaten görüyoruz vakit geçmesin bir coin daha fazla analiz yapalım diye. Gerek yok onları. Resime gerek yok kardeşim bende. Bende gösterişe de gerek yok. Efendim falancı ya bir sürü formasyonlarla analiz ediyormuş. Etsin güzel kardeşim. Sen sonuca bak sonuca. Sonuca bak güzel kardeşim. Bizler boğa piyasasında ne yaptık? Hatta hala çektiğimiz oklar yerine geldi bizim. Kaç kişinin okları yerine geldi bu konuda? Bu tecrübeli oktur. Bir hani ne derler? Hedefine bulamayan deli domrul bir ok vardır. Bir de tecrübeli ok vardır. Bunlar tecrübeli oklar güzel kardeşim. Bu rastgele çizilmiyor bu. Çocuk bile çizer deseniz bile çizsin. Onunki resimden ibaret olur. Bizimki hedeften ibaret olur. Evet. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'da beklenti ne hocam dediğiniz zaman arkadaşlar Ethereum'da zaten 1188 dolar bandı seviyelerindeyiz. Şurayı Ethereum'un da günlük grafiği burası 4 saatten almak istiyorum ben. Şöyle bir 4 saatliğinde bakalım arkadaşlar. Birinci okumuz gelmiş hedefine, ikinci okumuz formasyonu değişmiş. Tabii ki Bitcoin ile doğru orantıda hareket ettiği için Bitcoin'in yaptığı hareketi yapıyor. Fakat niye değiştiğini soruyor musunuz arkadaşlar? Burada duvar var dedik, büyük direnç var dedik, EMA 200 günlük ortalama var dedik. Bu ortalamamızın öncelikli olarak kuvvetli bir direnç. EMA 200 günlük ortalama bakınız. Bu kuvvetli bir direnç. Arkadaşlar, direnç burası. Yani bu direnci kırarsak işte o zaman çok güzel bir yükseliş, momentum yakalayabiliriz Ethereum'da. Ben buraya baktığımda ne görüyorum arkadaşlar? Ben buraya baktığımda yükseliş geliyor görüyorum. Burayı da test edebilir. Bakınız 1150'yi de test edebilir. Burada EMA 50 günlük ortalama var. Buradan bir destek alıp fırlayabilir. Bu şekilde de yapabilir. Grafikler bunu yapıyor. Bu sizi yanıltmasın. RSI'ye bakıyorum. 50'lerin üzerinde. RSI desteklediği sürece no problem. Problem yok arkadaşlar. Evet. Herhangi bir durum yok şu anda. Yani %1'lik, 2'lik bugün bir alışılagelmiş. Burada bu hafta sonları hareketlilikler birazcık hacimsiz gerçekleşiyor kardeşlerim. İşte bunun için hafta sonları
genelde şöyle bir yıl geriye baktığınızda bir yıldan beri sürekli pazarlara hemen hemen düştük değil mi? Sebebi hacimsizlik oluşudur arkadaşlar. Yani pazar düzeltmesi diyoruz, pazar düzeltmesi diyoruz. Her zaman, her hafta pazar düzeltmesi genelde yaşadık biz. Genelde yaşadık. Arada numunelik günler hariç. Onlar haricinde genelde pazar günleri bir geri çekilme oldu. Bazen akşam oldu, bazen sabahtan oldu ama akşama doğru yeşillendi piyasa. Bunları da yaşadık. Ne oldu? Bazı sabahları kıpkırmızı olan pazar günleri akşama doğru yemyeşil oldu. Tam tersi, sabahları yemyeşil olan pazar günleri piyasamız akşamlarda kıpkırmızıya döndüğünü biliyoruz arkadaşlar. Volatil piyasamız, oynak piyasamız, her an her şey olabiliyor bu piyasada. Evet güzel kardeşlerim, piyasa geneline baktığımızda şöyle yukarıdan aşağıya genelde bir kırmızılık hakim. Peki yeşillik hakim olan coinlerden var mı hocam bugün dediğinizde şöyle bakalım, hemen hemen onlarda da yok gibi bir şey duruyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum, 3 aşağı 5 yukarı piyasamız hemen hemen komple kırmızıdayız. Komple kırmızıdayız. Peki hocam ne olması gerekir, ne yapılır? Arkadaşlar bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Bu piyasa yeşile de dönecektir, kırmızıya da dönecektir. Her türlü renge bürünür bu piyasamız. Onun için bu piyasada sadece sabır arkadaşlar. Metaverse coinlerine baktığımız zaman da bile %2'lik bir geri çekilme mevcut arkadaşlar. Hemen hemen sanki sözleşmişler gibi. Ax bile 2'de, Gala, Sant, Mana, Engine, TLM, Alisa hepsi %2'li geride bakınız. Hepsi. Yani bu şu anlamda, düşüş anlamında değil arkadaşlar bu. Yani bu Bitcoin'in yaptığı momentumla ilgili. Bitcoin buradan döner. Yalnız önemli olan unutmamanız gereken nokta Bitcoin dominansının kırmızıya dönmüş olması gerekir ki altcoin'ler de yükselebilsin. Eğer Bitcoin yükselip dominans da yükseliyorsa biliyorsunuz altcoin'ler yerinde sayıyor arkadaşlar. Bazı numunelikler hariç diyoruz güzel kardeşlerim. Bakıyoruz fan tokenlerde aynı, herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Bakın burada bir AMP'ta görüyorum bir yeşillik. Bakınız AMP'ta %4 gibi bir yukarıda hareketlilik var. Değişebilir çünkü uzun zamandan beri bir yatay gelen neyi vardı? Mum hareketleri vardı. Şimdi EMA200'ü kırmaya çalışır. Eğer AMP EMA200 günlük ortalamayı kırar ise yolu açılır arkadaşlar. Şu anda fazla da bir şey söylemeye gerek yok. İşte 3 aşağı 5 yukarı durumlar böyle. Peki Doge Shiba'da durum ne? Arkadaşlar Dogecoin an itibariyle EMA 200 günlük 50 ve 200 günlük ortalamaların 4 saatlikte üzerinde seyrediyor. 50 günlük ortalamayı test ediyor şu anda. Eğer kırmaz ise tekrar geri dönebilir arkadaşlar. 0.068 dolar seviyelerindeyiz. Shiba değişebilir. Shiba yukarı doğru hareket sergileyebilir bugün. Shiba takip edilsin derim. Çünkü bakınız birinci pozisyonumuz gelmiş. İkinci yükselişe adım atmış şu anda burada. Yani Shiba birazcık daha yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilir bugün. Çünkü RSI 57 seviyelerinde seyrediyor kardeşlerim. Evet, Shiba için de diyebileceğimiz bu. Peki hocam, bizim birkaç tane coinlerimizden analiz eder misiniz? Arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü video yüklemesi oldukça uzun sürüyor. Bu yüzden kısa kesmek istiyorum ama yine de bir iki tane bakalım güzel kardeşlerim. Şöyle bir ben hatta şöyle yazayım arkadaşlar. Ben bugün bir AX demek istiyorum. AVAX. AVAX'a bakayım arkadaşlar. AVAX'ta durum ne? Evet. AVAX an itibariyle %1.20'lik geri çekilmesi var. Ama ben bunu formasyon tamamlama diyorum. Bu düşüş değil arkadaşlar. AVAX için ben bunu düşüş trendi olarak kabul etmiyorum. Çünkü şuradaki derinlik geliyor AVAX'ta. Bakınız. Şu derinlik şöyle çizersek şuradaki derinlik AVAX'ta geri dönüyor arkadaşlar. Yani bu da bize AVAX'ın 24 dolarlara doğru hareketini gösteriyor. Sağlam basıyor şu anda AVAX. Evet.
AVAX için bu. Harmoniyi takip edin dedim. Dün bakınız çizdiğimiz oklar gördüğünüz gibi tecrübeli oklar diyelim hedefini bulmuş. Hatta hedef geçmiş bile. Devam ediyor mu? Ediyor güzel kardeşim. Şimdi bu ok buraya gidiyor bakınız. Evet. Buraya doğru gidiyor. Burası zaten 25 demiştik dün. Harmonide de çıkış devam edebilir güzel kardeşlerim. Harmoni takip edilmelidir. Artık zamanı gelmiştir. Hatta dün böyle bir günlük grafiğini açtım. Haftalık grafiğini nereden nasıl geldiğini, buralardan sıçrama hareketi olduğunu söylemiştik. Harmoni için. Peki hocam Jack ne durumda? Arkadaşlar Jack şimdilik birazcık yatay gidiyor ama buradakini düşünürsek Jack şimdi büyük uzun bir film hareketiyle tekrar şuradaki derinliği yukarıya çevirebilir arkadaşlar. Hocam nasıl bir hareket bu? Arkadaşlar bakınız şu derinlik şuradaki filamayla yolunu ayırırsa işte o zaman şu olur arkadaşlar. Burayı filama kabul edebiliriz. Yani şu çizgi bir filamadır. Burayı yukarı yönlü hareketini gerçekleştirebilir buradan. Takip edilebilir. Jack takip edilebilir arkadaşlar. Evet, 3 aşağı 5 yukarı piyasamızın durumu bu şekilde bugün. Haydi hayırlısı, değişiklik olursa yine öğleden sonra bir video daha çekeriz arkadaşlar. Haydi hayırlısı diyoruz ve burada noktalamak istiyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.